Kediniz size sarılıp sarılıp sonra aniden ısırdığında ne düşünüyorsunuz? Muhtemelen bu kedi bipolar diyorsunuz ve gülüp geçiyorsunuz. Ama o ısırık rastgele değil. Kedinizin en garip görünen davranışları aslında en net mesajları. Ve çoğu sahip bu mesajları yıllarca yanlış okuyor. Bu videoda 7 tuhaf kedi davranışının gerçek anlamını tek tek çözeceğiz. Ve sona en ürkütücüsünü sakladım. Kediniz boş duvara bakıp donduğunda gerçekten ne görüyor? Cevap düşündüğünüzden hem daha masum hem de bazı durumlarda çok daha önemli. Önce o meşhur ısırıkla başlayalım. 1. Önce yalıyor, sonra ısırıyor. Sahne tanıdık. Kediniz elinizi şefkatle yalıyor, siz eriyorsunuz. Ve tam o anda dişler geliyor. İhanet gibi hissettiriyor değil mi? Ama kedinizin kafasında ihanet diye bir şey yok. Orada olan şey iki farklı mesajın üst üste binmesi. Birinci ihtimal bu bir sevgi ısırığı. Kediler birbirlerini tımar ederken ara ara hafifçe ısırır. Tüylerin arasındaki düğümleri çözmenin yolu bu. Yani kediniz sizi kendi ailesinden bir kedi gibi tımar ediyor. Isırık o bakımın parçası. İkinci ihtimal ise daha basit. Doydum, yeter. Kediler okşanmayı sever ama bir doyum noktaları vardır. O noktayı geçtiğinizde önce kuyruk seyirir. Kulaklar hafif yatar, deri ürperir. Çoğumuz bu işaretleri kaçırırız. Isırık, kaçırdığımız 3 uyarıdan sonra gelen 4. mesajdır. Peki hangisi? Yumuşak, kısa ısırık artı gevşek vücut, sevgi. Sert ısırık artı gergin kuyruk, dur artık. Kediniz kaba değil, sadece siz dilini geç öğreniyorsunuz. 2. Poposunu yüzünüze dönüyor. Kediniz kucağınıza çıkıyor, dönüyor ve poposunu tam yüzünüze doğrultuyor. Hakaret gibi görünüyor. Gerçekte ise aldığınız en büyük iltifatlardan biri. Şöyle düşünün, bir kedi için sırtını dönmek, savunmasız kalmak demek. Gözü arkasını görmüyor. Doğada bir kedi sırtını yalnızca tek bir şeye döner. Tamamen güvendiği bir aile üyesine. Kediniz poposunu size dönerek aslında şunu diyor. Arkamı sen kolla, ben rahatım. Bir de kuyruk kaldırma kısmı var. Kediler birbirleriyle selamlaşırken kuyruklarını dimdik kaldırır ve koku bilgilerini paylaşır. Sizin burnunuza doğru kalkan o kuyruk, kedi dünyasında resmi bir merhaba, biz aileyiz protokolü. Siz kokusunu incelemeyeceksiniz elbette. Kediniz bunu bilmiyor. O size kendi kültürünün en kibar selamını veriyor. Yani bir dahaki sefere o manzarayla karşılaştığınızda gülümseyin. Kediniz size sırtını değil, güvenini dönüyor. 3. Uyurken yüzünü patisiyle kapatıyor. O görüntü var ya, kedinizin patisini gözlerinin üzerine koyup uyuması. İnternetin en sevimli fotoğrafı. Ama bu poz sevimlilik için değil, 3 pratik sebep için var. Birincisi ışık. Kediler günün büyük kısmını uyuyarak geçirir ve gündüz uykusunda o pati doğal bir uyku maskesi. İkincisi sıcaklık. Burun ve pati bir araya gelince ısı kaybı azalır. Kediniz kendi vücuduyla kendine battaniye yapıyor. Üçüncüsü ise en önemlisi, rahatsız etmeyin tabelası. Yüzünü kapatan kedi, derin uykuya geçmek üzere olan kedidir. Dış dünyayı bilinçli olarak kapatıyor. Ve işte burada size düşen bir görev var. O pozdaki kediyi kaldırmayın, okşamayın, cık cık diye seslenmeyin. Derin uyku, kedinizin sinir sistemini onardığı evre. O patiyi bir kapı gibi düşünün. Kapalıysa kapıyı çalmayın. Bu arada kedinizle ilgili bu tür işaretleri öğrenmek hayatınızı gerçekten değiştiriyorsa beğen butonuna basın ve abone olun. Bu videoların daha çok kedi sahibine ulaşmasını sağlıyorsunuz. 4. Eşyalarınızı masadan bilerek düşürüyor. Bardak masanın kenarında duruyor. Kediniz yaklaşıyor, size bakıyor, gözlerinizin içine baka baka patisini uzatıyor ve şangırtı. Neden? Size eziyet etmek için mi? Hayır. Ama gözlerinize bakması tesadüf de değil. Burada 2 güçlü içgüdü birden çalışıyor. Birincisi av kontrolü. Doğada kediler avlarının ölü mü diri mi olduğunu anlamak için patileriyle dürter. Hareket eden, yuvarlanan, düşen her nesne bu test refleksini tetikler. Bardağınız kedinizin gözünde potansiyel bir av. İkincisi ise öğrenilmiş bir ders ve bunu kediniz sizden öğrendi. Bardak düştüğünde ne oluyor? Siz koşarak geliyorsunuz, ses çıkarıyorsunuz, onunla ilgileniyorsunuz. Kediniz şu denklemi çoktan kurdu. Eşya düşerse
İnsan gelir. Yani o bakış meydan okuma değil. Şimdi geleceksin, biliyorum bakışı. Çözüm de burada saklı. Düşürme anında büyük tepki vermeyin ama gün içinde kedinize gerçek av oyunu ve ilgi verin. İhtiyaç karşılanınca bardaklarınız güvende. 5. Tuvaletten çıkıp deli gibi koşuyor. Kum kabından çıkıyor ve sanki biri kovalıyormuş gibi evin bir ucundan diğerine fırlıyor. Bu tur atmaların bir adı bile var. Zoomies. Peki tuvaletle koşturma arasındaki bağlantı ne? Birkaç katmanı var. En bilineni kutlama teorisi değil, rahatlama gerçeği. Vagus siniri denen büyük bir sinir tuvalet sırasında uyarılır ve sonrasında kısa bir öfori dalgası yaratabilir. Kediniz o dalgayla koşuyor olabilir. İkinci katman içgüdüsel. Doğada tuvalet kokusu yırtıcılara buradayım diyen bir ilan panosudur. İşini bitiren kedinin o bölgeden hızla uzaklaşması binlerce yıllık bir güvenlik protokolü. Sizin evinizde yırtıcı yok ama o yazılım hala kurulu. Üçüncü katmansa dikkat gerektiren tek senaryo. Eğer koşmanın öncesinde kum kabında bağırma, ıkınma ya da kaba girip çıkma varsa bu keyif değil, rahatsızlık kaçışı olabilir ve veterinerlik bir konudur. Yani kural şu: sessiz tuvalet artı koşu sağlıklı ve normal. Sesli tuvalet artı koşu telefonunuza veteriner yazın. 6. Sizi tuvalete kadar takip ediyor. Evin her yerinde yalnız kalabiliyorsunuz ama iş banyoya girmeye gelince kapıda bir pati beliriyor. Kapıyı kapatırsanız altından uzanan bir pençe. Neden kediniz en özel anınızda yanınızda olmakta bu kadar ısrarcı? Çünkü sizin özel an dediğiniz şey kedinizin gözünde bambaşka. Siz küçük, kapalı bir odaya giriyorsunuz ve kapıyı kapatıyorsunuz. Kedinizin dünyasında kapalı kapı kontrol edilemeyen bölge demek. Kontrol edilemeyen bölge güvenlik açığı demek. Kediniz sizi takip etmiyor, devriye geziyor. Bir de işin duygusal tarafı var. Banyo sizin en öngörülebilir olduğunuz yer. Hep aynı saatlerde, hep aynı süre, hep hareketsiz. Kediler öngörülebilirliğe bayılır. Onlar için banyo vakti garantili birliktelik vakti. Ve evet, bir teori daha var. O soğuk fayanslar kedinizin sıcak tüyleri için mükemmel bir zemin. Yani kapıdaki o pati, koruma, rutin ve serin fayans aşkının birleşimi. Rahatsız edici mi? Belki. Ama bir düşünün. Kediniz günün en sıkıcı 5 dakikanızda bile sizinle olmayı seçiyor. 7. Boşluğa bakıp donuyor. Videonun başında söz verdiğim an geldi. Gece oturuyorsunuz, kediniz aniden kafasını kaldırıyor ve boş duvara kilitleniyor. Kımıldamıyor, sadece bakıyor. İnsanın tüyleri ürperiyor. Peki gerçekte ne görüyor? Büyük ihtimalle görmüyor, duyuyor. Kediler bizim işitme sınırımızın çok ötesindeki frekansları algılar. Duvarın içindeki bir borunun tıkırtısı, komşunun elektroniğinin iniltisi, bir böceğin ayak sesi. Sizin için sessizlik olan oda, kediniz için ses dolu. O boşluğa bakış aslında bir kaynağa kilitlenme. Gözler duvarda ama asıl çalışan organ o dev radar kulaklar. Ayrıca kediler loş ışıkta bizim göremediğimiz mikro hareketleri görür. Havada süzülen bir toz kümesi, camdan yansıyan titrek bir ışık. Yani hayır, kediniz hayalet görmüyor. Ama şu tek istisnayı bilin. Yaşlı bir kedi sık sık duvara bakıp donuyorsa, üstüne kafasını duvara dayıyorsa ya da bakışları sırasında tepkisizleşiyorsa bu nörolojik bir kontrol gerektirir. Genç ve sağlıklı kedinizde ise o donuş sadece sizden çok daha iyi duyan bir avcının işini yapması. 7 garip davranış ve 7'sinin de altından aynı şey çıktı. Kediniz garip değil. Kediniz sizin henüz sökemediğiniz bir dilde gayet net konuşuyor. Isırığıyla sınır çiziyor, poposuyla güveniyor, koşusuyla içgüdüsünü yaşıyor, bakışıyla dünyayı sizin için dinliyor. Bu dili öğrenmek için doğuştan kedi olmak gerekmiyor. Sadece bakmak yerine görmek gerekiyor. Ve siz bu videoyu sonuna kadar izlediyseniz çeviri çoktan başladı demektir.